Merhaba arkadaşlar, ben Hasan Can, biliyorsunuzdur bir bölümümüz. Rangers'ta DevOps'um. Şu an bir medya şirketi için bildiğiniz üzere bir referandum sitesi hazırlıyoruz. Ve bu çok kısa zaman içerisinde yapmamız gereken bir iş oldu. Toplamda 5 hafta gibi bir zamanı vardı. Bugün onun da ne yaptığımızı anlatacağım aslında. Yani bu kısa süre içerisinde çok böyle güvenilir şekilde veriyi bir sonuca götürüp sonuçları çok yüksek sayıda insana iletebilecek bir yapıyı kurmamız gerekti. Bu sürede neler öğrendik biraz ondan bahsedeceğim. Şimdi ihtiyaçlarımız bizim geçen seneki aşağı yukarı bilgiler, yani saniyede 100 bin request'ten fazla buraya geldiği üzerine. Yani çok ciddi bir volüm oluyor. Bunun ama güzel tarafı en azından çok kısa sürüyor. Özellikle referandum gibi senaryolarda, genel seçimlerde nispeten iyidir, referandum daha bile iyi. Çok kısa süre içerisinde oylar açıklanıyor. Dolayısıyla orada böyle bizim kafamızda herhalde bir 4 saat kadar bir süre boyunca çok ciddi bir yük altında kalacağız. Ondan sonra bitecek yani. Çok fazla bir kullanılma fonksiyonunu yitirmeye başlayacak. Anadolu Ajansı'ndan bize egzamenlerle geliyor veri ve tabii ki Anadolu Ajansı hani bizim kontrolümüzde olmayan bir third party olduğu için FTP ile göndermek istiyor kendileri. Dolayısıyla bu herhalde bizim zorlandığımız noktalardan biri olacak diye düşünmüştük. Sonuçlar tüm kullanıcılar için aynı anda güncellenmeli. Bu biraz önemli. Yani bir şeyi çok dinamik olabilmek istiyoruz. Veri akışı sürekli sağlanıyor. Bir kullanıcı sürekli girip aynı datayı görmesini istemiyoruz. En güncelini her zaman görmesini istiyoruz. Ve de tabii ki high availability konusunda o gün öyle bir outage lüksümüz yok. Dolayısıyla mutlaka bütün bir region'ın outage'ına bile dayanıklı olmalı altyapımız. İlk mimari denememizde, bakın görünüyor mu aşağı yukarı? Görünüyor. Basitçe anlatayım. Anadolu Ajansı bizim bir şekilde günün sonunda S3'e varması gereken egzamenleri bize gönderiyor. Daha sonra oradan biz Lambda ile bunu alıyoruz. Bu gelen egzamenleri bizim master.json'a çeviriyoruz. Bu master.json dediğimiz şey bizim aslında bu proje için single source of truth'umuz. Yani bizim aslında kendimiz yapacağımız bütün işlemler, kullanıcıyla alakalı her şey her zaman master.json üzerinden dönüşecek. Bize gelen bilgiler her zaman master.json üzerinde bir farklılığa yol açıyor. Master.json oluşturulup kendi vakitine konulduktan sonra burada iki tane şeyimiz var. Ek giren lambda var diye. Bir tanesi JSON transformlarımız. Bu bizim master.json'ın bütün bilgiyi kullanıcının konsume edebileceği şekilde, kullanıcının konsume edebileceği küçük parçalara ayırıyor. Bu birçok anlama gelebiliyor. Diyelim ki o master'ın içerisinden sadece toplam genel, Türkiye geneli verisinin çekilmesi olabilir. Veya herhangi bir ile özel spesifik kısımların çekilmesi olabilir. Ve bir de server-side rendering şeyimiz var. Bunu render edip mutlaka ilk initial state'ini koymak zorundayız. Bunun da en temel nedeni Internet Explorer 8'e kadar destek vermemiz gerekiyor. Şu an buradaki frontendcilerin böyle bu tüylerin diken diken olduğunu görebiliyorum yani Y8 duyunca. Problemlerimiz şimdi yani en azından benim perspektifimden ben anlatacağım. Biraz sistem perspektifinden. Hasan daha sonra bunun backend'ini bir gün anlatacağını söylemişti. Onun daha farklı şeyler olacaktır. İlk problemimiz çok temelde FTP'den S3'e gidiş. Çünkü FTP bizim hani zaten mutlaka araya bir sunucu koyup yönetmemiz gereken bir senaryo. Ve de oradan S3'e gidişte mutlaka araya bir oynar parça eklememiz gerektiriyor. Ve bu oynar parçanın niteliği uygulamanın ne kadar sağlıklı çalışacağını çok fazla etkiliyor. Dolayısıyla bu bir risk. Bu aslında elimizde olsa kaçacağımız bir şey olur ama mümkün değil. İkinci bir konu Lambda Race Condition. Yani bizim sürekli olarak egzaman veri akışı gerçekleşirken bir şekilde S3'e varıyor bunlar. Ve bunların bir tanesinin işlenirken bir diğerinin devreye girmesi veya yanlış anlayanların çalışması bizim için probleme yol açabiliyor. Hani buna karşı bir takım hani böyle bir şey olsa bile sonucu az etkilemek için önlemler alıyoruz ama mümkün olduğu kadar akıcı da gitmesini istiyoruz. Yani bunu başlı başına önleyebiliyorsak önlememiz çok güzel olacaktır. Bir sonraki konuda Cache Invalidation'ın kullanıcılar arasında dediğim gibi birlikte meydana gelmesi. Birisi bir önceki veriyi görürken diğerinin kalkıp 15 dakika geriden gelmesini istemiyoruz. Herkesin güncel veriyi her an görmesini istiyoruz. FTP'den S3'e gidiş. Şimdi bu konu zaten herhalde bizim özellikle DevOps ekibi olarak, özellikle Fırat ve ben, hani Salih Emre daha aşina olacaktır. Mehmet nispeten kurtuldu o işten, yırttı bugüne kadar. Çok yaşadığımız bir senaryo. Kullanıcı bir yerde yapıyor. Birisinin bir gereksiniminden ötürü FTP kullanmak zorunda kalıyor. Ve biz altyapının geri kalanını aslında cloud'a taşırken her zaman daha dayanıklı storage'larda tutmak istiyoruz S3 gibi. Burada giderken bugüne kadar kullandığımız senaryolarda S3FS bizim popüler bir opsiyonumuz. S3FS nedir? Bu Fuse-backed bir tane file system olarak geçiyor. Fuse da file system'in userland galiba öyle bir açılım var. Ve anlamına geliyor. Sizin bir işletim sisteminiz içerisindeki bir takım dosya sistemine, file sistemine yaptığınız call'ları bir takım uygulamalara mapliyor. Bu senaryoda mesela gidiyor sizin file system gibi görünen, klasör gibi görünen bir yeriniz var. Bunun içine bir dosya atıyorsunuz. Diyelim ki bu olsun, bir kopya olsun, kopya işlemi atıyorsunuz.
Bu sizin bakımınızdan değişen bir şey yok. Shell'e copy execute ediyorsunuz. Fakat arka tarafta bu file system Fuse gidiyor bu dosyayı S3'e upload ediyor. Ve list attığınız zaman mesela aslında lokal diske atmıyorsunuz bu listi. S3 bucket'ını liste ediyorsunuz önünüzde gibi böyle şeyleri S3 fonksiyonlarını file system içerisinde implement ediyor. Buradaki problem şöyle oluyor. Şimdi FTP klasörünü biz önce S3FS'i bir klasör olarak mount ediyoruz. Sonra FTP sunucumuza diyoruz ki sen bundan sonra gelen dosyaları buraya koyacaksın. Ama burada şöyle bir problem ortaya çıkıyor. Fuse'un çalışma mekanizması önce yeni bir dosya eklendiği zaman önce 0 byte'lık o isimli bir dosya oluşturuyor. Daha sonra oradaki Fuse action'ı triggerlıyor ve karşı tarafa bir API call atıyor. Diyor ki buraya böyle bir dosya geliyor haberin olsun. Karşı taraftan file descriptor'ları geliyor bunun. Bunu alıyor ve daha sonra içine doldurmak üzere upload işlemini başlatıyor. Yani önce metadata'yı generate ediyor, daha sonra içini dolduruyor. Problem şu ki S3 gibi network üzerinden giden bir senaryoda bu haliyle yavaş oluyor ve bu esnada başımıza ne iş geleceğini bilmiyoruz. Bir diğer opsiyon da bizim daha sonra baktığımız, sonradan öğrendiğimiz aslında iNotify diye bir Linux kernel şeyi var, yapısı var. Ve bu herhangi bir file system kolunu dinleyip belli aksiyonlara göre, birazdan daha detaylı anlatacağım ki çok sevdim hakikaten orayı. Ona göre onların sonucunda bir takım aksiyonlar çalıştırabilmenizi sağlıyor. Buna tabii şeyin yani bu spesifik olarak bu iNotify'ı wrap eden incron diye bir tane şey var. Daemon var diyeyim. Cron'a çok benziyor yapısı itibariyle. Yani şu olursa şunu gerçekleştir diye. Ve inanılmaz hızlı, çok daha reliable. S3FS'de ne yaşadık? S3FS'de iki tane temel problem var. Bir tanesi az önce gösterdiğim mimarda aslında S3'e dosya gittiği anda işlemler başlıyor. Fakat bu işlemlerin başlama süreci şu şekilde. Lambda sürekli S3'ü falan kontrol etmiyor. S3'e bir dosya geldiği anda S3 bir event file ediyor. Lambda bu event'i dinliyor. Dolayısıyla ben 0 byte dosyayı koyduğumda aslında Lambda o anda devreye giriyor. Ben o arada Lambda tam olarak dosyayı okuyana kadar yetiştiremezsem asıl content'i, Lambda 0 byte dosyayı okumaya çalışıyor. Ve bu problem oluyor. Bunun haricinde yani bu aslında bizim şeyimiz. Race'e neden olan temel problem o. Hani bizim Lambda'nın fazla da hızlı devreye girmemesi gibi bir senaryo söz konusu oluyor. Fakat bu gerçekçi değil yani. Bunu hiçbir zaman planlayamıyoruz. Özellikle ısındığı senaryoda yani kalkıp Lambda'ya zaten yüksek volümde çalışırken hiç kapanmadan sürekli o fonksiyonu execute ediyor. Bu da bizim için ciddi problem. Peki Incron'la nasıl yaptık bunu? Bu şeyin hani bu sorunun arada bir gerçekleştiğini görünce özellikle şeyden yani herhangi bir hata nedeniyle böyle 2 saniyeden daha kısa sürede bir aynı dosya overwrite gelirse kesin patlıyordu. Bunu şöyle yaptık. Şimdi cron benzer expression'lar derken ne demek istiyoruz? Cron kullanmış olanlarınız varsa biliyordur aşağı yukarı. Cron şunu yapıyor. Diyor ki işte belli bir expression söylüyor. Sana diyor ki ben şu sıklıkla yani şu koşul gerçekleştiğinde Cron'da bu zaman bakımından bir koşul diyor. Şu script'in execute edilmesini istiyorum diyor. Burada fakat şöyle bir vaka var. Chrome'da zaten yok. Yani burada bir event triggered olmadığı için eventle ilgili bir detay atmaya gerek kalmıyor. Incron'da ise iNotify'in attığı event'i spesifik olarak şunu söylüyor. Buradaki komutun söylediği şey şu. Home Ubuntu FTP klasörünün içerisinde herhangi bir write işlemi close olursa, yani write işlemi tamamlanırsa ki burada biz biliyoruz ki bu her zaman yeni bir dosyanın gelmesi olacak aslında. Sen git Unify name.sh'ı çalıştır. Şurada da parametreleri zaten söyledim. Event driven olduğu için o eventle ilgili parametreler de geliyor. Hem diyor ki bunun işte şu klasör içerisinde gerçekleşti bu event. Dinlediği klasör söylüyor. Ve de bu şu dosyaya geldi diye bir bilgi geliyor. Burada Unify names aslında şu aşağıda iki incron job'u var dediğim yerdeki ilkine tekabül ediyor. Tek yaptığı şey hızlı bir şekilde yani kalkıp network'tan S3'e hemen upload etmeyi denese yine o esnada bir daha dosya gelebilir. Kim bilir ne olacak orada. O yüzden biz hızlı bir şekilde yapıyoruz. Dosyanın ismini unique bir hale getiriyoruz. Random bir şey atıyoruz oraya. Ve onu başka bir klasöre taşıyoruz. Daha sonra o klasörü dinleyen ikinci bir incron job var. O da oraya gelen dosyaları sürekli olarak S3 S3 copy ile yukarı atıyor. Bu kadar. Yani çok aslında basit işliyor. Ama bunu denedik. Yani ben epey de yani sık böyle atmayı denedim. Saniyede 2-3 tane attık yani. 200-300 milisaniyede bir dosya bile atsak hiç collision gerçekleşmedi. Çok reliable şekilde eventlerin atıldığını gördük yani. İkinci problemimiz Lambda ile ilgili başka bir response. Bu sefer Business Logic'ten geliyor bu hikaye. Anadolu Ajansı'nın gönderdiği 4 tane aslında var. XML var birbirinden farklı. Bir tanesi toplam, ilçe, gümrük, bir de seçim çevresi diye bir şey. Seçim çevresi de sanırım bölge gibi bir olay. Ve problem şu gibi dediğim gibi bizim master JSON'ımız 4 tane değil, bir tane. O single source of truth. O yüzden eğer herhangi bir XML geldiğinde o hala işlenirken yeni bir XML gelirse ve o ayağa kalkan anda diğerinle aynı anda çalışmaya başlarsa, yani aynı yakın zamanlarda bitirirlerse output'un diverge olma ihtimali var.
spesifik olarak oradaki şeyin yani o değişikliklerden bir tanesi yansımayacak. Sadece bir taraf güncellenecek, diğer kısımlar update olmayacak. Bunun için bir çözüm bulmamız gerekiyordu. Lambda ne yazık ki sequential çalışma garantisi vermiyor hiçbir zaman. Bunu nasıl bu gerçekten hani şey yapıyordu. Biz step functions kullanabilir miyiz diye düşündük. O da stage'lerin birbirinin peşine gerçekleşmesini garanti ediyor ama aynı anda bir stage'in yani bir pipeline'in çalışmasını da garanti etmiyor. Burada Halil devreye girdi. Kendisi uyuyor galiba arkadaş şu anda. Ve dedi ki abi dedi Kinesis Streams'de shard açabiliyorsun. Ve şöyle ilginç bir dizayn tercihi var aslında. Yani bu bir bu senaryo için yapılmış bir şey değil ama Kinesis'in şöyle bir özelliği var. Şimdi Kinesis Streams aslında yüksek miktarda, yüksek throughput'la işte analytics verisini toplayıp bir yere ingest edip oradan daha sonra istediğin şekilde işleyebilmen için kurulan bir yer. Buradaki herhangi kapasite birimine shard deniliyor. Shard'ın da şöyle bir olayı var. Belli bir miktarda işte write ve read kapasiteleri var. Belli miktarda request atabiliyorsun saniyede. Ve bunun yanında consumer olarak bir lambda koyabiliyorsun oraya. Yine bunun lambda consume etsin diyebiliyorsun. Ama Kinesis Stream Shard'ının şöyle bir farklılığı var. Herhangi bir anda sadece ve sadece bir lambda çalışacağını sana garanti ediyor. Dolayısıyla bizim buraya aslında çok basit bir tane ikinci lambda eklememiz işimizi gördü. Artık file system'ın ben S3'e attığım her dosyayı dinleyen lambda tek yaptığı şey bu dosyanın geldiğine ait eventi yakalıyor ve Kinesis'e basıyor. Ama Kinesis'e şey de yazabilir, Selenium'da ne hüküm de yazabilir, önemli değil. Biz aslında dosya geldiği bilgisini dinlemeye çalışıyoruz orada yani. Cache invalidation hikayemi, ya bu sequential konu çözüldükten sonra aslında bu arada az önce söylediğim konu, şu en baştaki diagram'a gidecek olursak, Kinesis şartları üzerinden dinleme konusu bizim aynı zamanda HTML rendering ve JSON transform sorunumuzu da çözüyor. Çünkü artık birden fazla file master JSON gelirse ikisi aynı anda böyle kalkıp yarım yamalak her şeyi değiştirme ihtimalleri yok. Oraya da bir Kinesis şartı üzerinden dinliyoruz ve her şeyin tek tek olduğunu garanti edebiliyoruz. Gelince, Cache Invalidation'a gelince, keşke Ömer Faruk burada olsaydı. O zaten daha önce biliyorsunuz anlattı Fest'in ne iş yaptığını. Fest'e hala kalp, Fest'i hala çok seviyoruz. Ve Fest'te aslında bizim şeyimizi yine bu kalkıp insanlar arasında hani bu şeyi nasıl yaparız diye çok düşünmüştük. Özellikle eğer bunların bir de geri sayımlarının senkronize olmasını istediğimiz senaryoda bu ciddi problemi yol açacaktı. Daha sonra müşteri tarafından da o requirement kalktı yani kalkıp geri sayımların aynı değil. Herkese 45 saniye kaldı demesine gerek yok. Ama herkesin en güncel olmasını hala istiyorlar. Bu da Anadolu Ajansı 2 dakika ile 15 dakika arası geniş bir zaman veriyor size yeni data basmak için. Dolayısıyla yok, onu tam olarak böyle kestirip 3 dakikada bir şey yapmak hani CDN cache'ini invalide etmek çok da iyi bir fikir olmayabilirdi kendi kendine o şekilde ayarlamak. O yüzden biz de yaptık. Hem birden fazla yere gönderebilmek için dosyayı hem de daha sonra bir felaket anında swap etmek de orijinali kolay olsun diye yine Fast'i kullanmaya karar verdik. Fast'i kullanırken aslında burada yani ekstra Ömer Faruk'un anlattığı senaryodan çok daha basit bizimkisi. İki tane yani çok az sayıda server key'imiz var. Bir tanesi işte bizim dynamic content yani datayı bastığımız request'lere eklenen key'ler. Buraya işte data diyelim mesela ismine. Bir diğeri de assetlerle alakalı olanlar. Assetleri gönderirken bile ihtiyaç duymuyoruz. Fastly cache'ini evet kullanıyoruz ama asıl yaptığımız şey cache kontrol ediyoruz ki bu indefinite, 24 saat boyunca cache'lansın ve assetler versiyonlu gidiyor. Dolayısıyla biz niyeti mümkünse deploy almazsak, hotfix atmazsak zaten orayı bir daha çekmesini istemiyoruz. Ondan sonra şeylere de tam şu anda timeout'unu hatırlamıyorum standart timeout normal JSON datası için. Ama zaten önemli değil. Yani onu uzun tutabiliyoruz çünkü yeni data geldiği zaman zaten purge request'ini atıyoruz. Biz diyoruz ki yenisi geldi, gel al diyoruz. Ondan sonra ilk gelen, yani bir kişi ilk geldikten sonra data güncelleniyor ve o şekilde serve edilmeye devam ediliyor. Bu arada de söyledim emin değilim, render edilen HTML'ler ve JSON'lar S3'ten serve ediliyor. Dolayısıyla sonuçta ne oluyor? Bütün bu de bu arada hem Dublin'de hem Frankfurt'ta deployed. Eğer Dublin'de bir felaket senaryosu olursa çok böyle dakikalar içerisinde alabiliyoruz. Frankfurt'u devreye sokabiliyoruz. Her iki tarafta duruyor, aktif dediğimiz yani hot senaryoda duruyor tamamen. Her iki taraf aslında çalışıyor. Yani bizim Frankfurt'taki yerde FTP'den dosyayı alıyor ve sonuna kadar götürüyor. Sadece oradan serve ediyoruz. İhtiyacımız olduğunda orijinali swap ederek bunu gerçekten yani ikna olduğumuz anda saniyeler içerisinde yapabiliyoruz. Serve etmeye devam edebiliyoruz. Sonuçta ne oldu? FTP hariç sunucusuz bir altyapı kurduk. Bu sunucuda veri işleyen katmanların availability'si Lambda bakımından. Lambda tarafından garanti ediliyor. Yani AWS bu Lambda'yı mutlaka çalıştıracağını garanti ediyor. Hata senaryosu haricinde o zaman da hata geldiğini görüyoruz ve neden olduğunu görüyoruz. Sonuçları sürekli serve edebiliyor olmamız, bizim o yarattığımız sonuçları S3 bakımından garantisi var. %99,99 şeyleri bilen sınava girmiş olanlar zaten şu an rakama ilkildi.
sonuçların doğru şekilde deliver edilmesi, sürekli olarak herkese en güncel dosyanın gitmesi ve makul zamanlarda açılması tamamen Fast'in sorumluluğunda. O ona emanet. Dublin'de felaket olursa da işte Frankfurt, ikinci bir region'ın availability'sinden faydalanıyoruz. Onun geri kalanlarda da zaten yani artık yani Fast'de out olursa diye bir senaryo yok yani. O zaten onun availability'si Fast'in kendi sorumluluğunda. Distributed bir sistem. Evet yani 5 hafta içerisinde bu şeyi bitirmiş olduk ve bizim yaptığımız load test şu an hani şeyin daha doğrusu bizim değil de müşterinin ısrarları üzerine kendisi yaptığı load test üzerinde saniyede 20 bin request'e bana mısın demedi ama biz biliyoruz ki hani D20 muhtemelen 500 bin 600 binde de sorun olmayacaktır. Yani test için bunlar çok küçük trafikler. Dolayısıyla vaka bu. Teşekkürler. Soru var mı? Benim sorum var. Sor. Abi bu şeyden benim niye haberim olmadı ya? iNotify, Chrome kullandığınızda. Ben zamanında kurcalamıştım onları. Biliyorum. Yani onun muhabbetini yapsaydık belki ben Ya tavsiye aslında onu ederim. yaptık Bunu ve şey söyledi. dışarıdan bir Halil tavsiye değil yani bir saat doğru Halil yaptı galiba yine ortaya değil mi? Yine Sen- sensin o. Halil yaptı bu projeyi ya. Bu projenin devamlısı Halil'di yani. Tamam mı? O atıldı ortaya. Ondan sonra baktık şeye yani şeyi görmedik aslında. Kalkıp iNotify'ı herhangi bir dilin PyNotify falan gibi böyle bir wrapper üzerinden kullanmak overkill olacağını düşündük. Zaten çok basit bir işlem yapıyor aslında. Incron'u bulduk. Incron'u da inceledim. Olgun da görünüyordu. Yani olur gibi duruyor. Ve şey de çok güzel. Yani Chrome-like expression'lar bence çok güzel. Yani kalkıp bir event dinliyor olması. Açıkçası bayağı da hoşuma gitti yani. Bundan sonra hani sık sık karşılaştığımız bir senaryo FTP'den herhangi bir yere gitmesi dosyanın. Bundan sonra herhangi bir FS kullanmayı düşünmüyorum yani. Kendim normal API wrapper'ını iNotify üzerinden yapmak çoğu zaman daha mantıklı. Çünkü şeydir yani bu tür oynar parçalar neredeyse bizim bakımımızdan her zaman şeyi içeriyor. Gelen dosyayı başka bir yere göndermeyi içeriyor. Yani bu kadar basit olduğu sürece lojik bence şahane yani. Incron'u çok öneririm yani. Bir şey için de öneririm bu arada. Tabii Mac'çiler Incron kullanamazlar da benzer bir şey var yine yani. File system dinleyen daemon'lar, kernel hizmetleri çok iyi çalışıyorlar. Böyle kendi diyelim lokalinizde basit başka işlemler yapıyoruz onu ne bileyim indirdiğin dosyanın formatına göre bir yere taşıma, şey yapma gibi olaylar. O hani bu tür şeyin FS eventlerinin güzel rapporları var. Hem Mac'te hem şeyde güzel olduğunu biliyorum yani. Mac'te de başka bir isim var bunun. File system bir şey yok. Başka bir olay var bunun da. Yani bunlar yapılabiliyor. Ya benim asıl sorum şeydi hani madem bu FTP'den S3 atma gibi durumlar çok karşılaşılan case'ler hani orada belki küçük basit bir uygulama geliştirebilir misin bu tarz dertleri çözecek? İşte atıyorum tamamen konfigüre edip işte EC2'ya atıyorsun. Sana FTP access veriyor. Yok zaten şu an yaptığımız şey o. Sıkıntı şu ki yani hep onu yapıyoruz. Sıkıntı şu ki o EC2'nun üzerinde nasıl bunu ayarlayacaksın? İşte S3FS eğer şey yapıyorsan kalkıp da o S3 bucket'ı aynı zamanda belli bir uygulamanın state'ini olarak kullanıyorsan, stateful information tutuyorsan orada problem oluyor. Niye? Çünkü datanın oraya gitmesi zaman oluyor. Eğer herhangi bir backup çözümü olsaydı, FTP'den gelen dosyaya dur bir de S3 atayım deseydin hiç problem olmayacaktı trigger mekanizması olması. Bu senaryoda şey işe yaradı. Bu arada şöyle o söylediğin hani kulağa şöyle jenerik bir şey yapmak orada çok mümkün değil. Çünkü senaryolar çok acayip. Hani dosya işte şu klasör gelirse böyle bir şey yapıyor ama başka klasörde acayip başka bir şey yapıyor. Hani günün sonunda FTP'den gelen dosya S3'e gidecek ama ne şekilde gidecek, ne yapacak, ondan önce neler yapacak nedeniyle onu jenerik yapmak çok mümkün değil. Ama Incron gibi yani genel olarak bir file system wrapper'ı her zaman şey faydalı yani böyle senaryolarda. Okeyiz galiba. Teşekkürler tekrar. Bravo.